gökyüzünde oynanan büyük bir kumar. Mühendislikte güvenlik katsayısı diye bir kavram vardır. Bu, her yapının, her köprünün, her binanın hesaplanandan çok daha sağlam inşa edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bir nevi emniyet kemeridir. Ancak takvimler 1978'i gösterdiğinde, New York'un kalbinde Manhattan'da yükselen devasa bir gökdelende bu katsayı sıfıra inmişti. Citicorp Center, bugünkü adıyla Citigroup Center. Tam 59 kat, 279 metre. Manhattan'ın en işlek caddelerinden birinin Lexington Bulvarı'nın üzerinde adeta havada asılı duran bir dev. Bu binanın tasarımı alışılmışın dışındaydı. Normal gökdelenler gibi dört köşesinden yükselen sütunlar yerine kenarlarının tam ortasına yerleştirilmiş dört devasa sütun üzerinde duruyordu. Bunun sebebi binanın inşa edileceği arazinin köşesinde bulunan tarihi bir kiliseyi korumaktı. Bina kilisenin üzerinden atlayarak yükseliyordu. Bu cesur tasarım tamamlandığında bir mühendislik zaferi olarak alkışlandı. Baş mühendis William Le Mesurier bir anda mesleğinin zirvesine tırmanmış bir kahraman olarak görülüyordu. Fakat çok yakında çalacak bir telefon bu zafer tablosunu tam bir kabusa çevirecekti. Binlerce insanın hayatı bir öğrencinin sorusuna ve bir kasırganın rotasına bağlı kalacaktı. Tarih Haziran 1978, yer Amerika'nın en prestijli okullarından Princeton Üniversitesi. Diane Hartley adında bir mimarlık öğrencisi bitirme tezi için New York'un yeni yıldızı Citicorp binasını inceliyordu. Rüzgar yükü hesaplamalarını tekrar yaparken bir şey dikkatini çekti. Bir tuhaflık vardı. Proje dosyaları, binanın sadece cephelerine yani düz yüzeylerine dik olarak çarpan rüzgarlara karşı tasarlandığını gösteriyordu. Bu standart bir prosedürdü ama Diane'in aklına basit ama kritik bir soru takıldı. Peki ya rüzgar binaya tam köşesinden çarparsa ne olurdu? Mühendislikte buna quartering rüzgarı denir. Yani 45 derecelik açıyla gelen rüzgar. Bu sorunun peşini bırakmayan Diane, baş mühendis William Le Mesurier'in ofisini aradı. Telefona çıkan asistanlara durumu anlattı ve sorusunu sordu. Aldığı cevap oldukça standarttı. Merak etmeyin, hocamız Bay Le Mesurier her detayı düşündü. Bina tamamen güvende. Diane, aldığı bu cevapla tatmin olmasa da bir öğrenci olarak daha fazla ısrar edemedi ve konuyu kapattı. Fakat onun bu sorusu asistanlar tarafından Le Mesurier'e iletildiğinde başarılı mühendisin aklına bir kurt düşürmüştü. Bir an için duraksadı. Ya haklıysa? Bu basit soru Le Mesurier'i kendi başyapıtını, kendi zaferini sorgulamaya itecekti. Ve bu sorgulamanın sonunda bulacağı gerçek onu dehşete düşürecekti. Le Mesurier, öğrenciden gelen telefonun ardından huzursuz olmuştu. Ofisine kapandı ve projenin ilk aşamasında yapılan rüzgar tüneli testlerinin sonuçlarını tekrar masaya yatırdı. Sayfaları çevirdikçe yüzündeki ifade değişmeye başladı. Dehşete kapılmıştı. Öğrenci haklıydı. Köşelerden yani 45 derecelik açıyla gelen bir rüzgar, binanın ana taşıyıcı kolonlarına binen yükü tam %40 oranında artırıyordu. Bu, tek başına bile ciddi bir hesap hatasıydı. Ama asıl felaket bu değildi. Le Mesurier'in aklına inşaat sırasında maliyetleri düşürmek için yapılan bir değişiklik geldi. Binanın devasa çelik iskeletini bir arada tutan binlerce bağlantı noktası vardı. Orijinal planda bu bağlantıların çeliği adeta tek bir parça haline getiren çok daha güçlü ve pahalı olan tam penetrasyonlu kaynak yöntemiyle yapılması gerekiyordu. Ancak inşaat şirketi maliyeti düşürmek için Le Mesurier'in ofisinden bir onay alarak bu yöntem yerine çok daha ucuz ve daha az işçilik gerektiren yüksek dayanımlı vidalama yöntemini kullanmıştı. Bu değişiklik o an için kabul edilebilir görünmüştü. Çünkü cepheden gelen rüzgar hesaplarında bir sorun yaratmıyordu. Ama şimdi köşeden gelen rüzgarın yarattığı %40'lık ek yükle birlikte Le Mesurier hesaplamaları yeniden yaptı. Kalemi elinde titriyordu. Sonuç korkunçtu. Bölgede istatistiksel olarak her 16 yılda bir görülebilecek kuvvette bir fırtına, binanın köşegen bağlantılarındaki bağlantıları birer birer koparmaya başlayacaktı. Bir bağlantı koptuğunda yük diğerlerine binecek ve bir domino etkisiyle tüm iskelet saniyeler içinde çözülecekti. 59 katlı, yüz binlerce tonluk devasa yapı, Manhattan'ın tam ortasına, etrafındaki 10 binlerce insanın yaşadığı binaların üzerine devrilecekti.
Ve tam o sırada meteoroloji bültenleri Atlantik Okyanusu'nda oluşan ve doğrudan New York'a doğru ilerleyen Ella kasırgasını anons ediyordu. Saatler işliyordu. William Le Mesurier hayatının en zor kararıyla karşı karşıyaydı. Önünde 2 seçenek vardı. Birincisi, susmak. Hiçbir şey olmamış gibi davranmak, dua etmek ve kasırganın yönünü değiştirmesini ummak. Eğer şanslıysa kimse bu hatayı asla öğrenmeyecekti. Ama eğer şanssızsa tarihin en büyük mühendislik facialarından birine, binlerce insanın ölümüne sebep olan adam olarak anılacaktı. İkinci seçenek ise çok daha zordu. Konuşmak. Yaptığı hatayı, projedeki ölümcül kusuru itiraf etmek. Bu, yıllarca inşa ettiği kariyerinin, itibarının, servetinin bir anda yok olması demekti. Mahkemeler, davalar, meslekten men edilme. Hepsi onu bekliyordu. Le Mesurier, vicdanının sesini dinledi ve ikinci yolu seçti. Derhal Citicorp'un yöneticileriyle bir toplantı düzenledi ve her şeyi anlattı. Durumun vahameti anlaşıldığında bir paniğe yol açmadan bu sorunu çözmek için gizli bir plan yapılmasına karar verildi. Projenin adı Project Seren, yani sakinlik projesi olarak belirlendi. İlk iş en kötü senaryoya hazırlanmaktı. New York polisi ve Kızıl Haç ile gizlice temasa geçildi. Kasırganın vurması durumunda binanın etrafındaki 10 blokluk devasa bir alanın nasıl tahliye edileceğine dair acil durum planları hazırlandı. Bu, yüz binlerce insanın tahliyesi demekti. Ama asıl operasyon binanın kendisindeydi. Geceleri şehir uykuya daldığında tarihin en sıra dışı inşaat operasyonlarından biri başladı. Kaynakçılardan oluşan bir ordu kuruldu. Bu işçiler her akşam ofisler boşaldıktan sonra gizlice binaya giriyorlardı. Duvar panellerini söküyor, arkasındaki binlerce bağlantı noktasına ulaşıyor ve her birinin üzerine 2 santim kalınlığında devasa çelik plakalar kaynaklıyorlardı. Bu operasyon mutlak bir gizlilik içinde yürütülüyordu. Güneş doğmadan, ofis çalışanları işe gelmeden önce tüm izleri temizleyip binayı terk etmek zorundaydılar. Gündüzleri binada çalışan binlerce kişi, geceleri başlarının üzerinde yürütülen bu ölüm kalım savaşından tamamen habersizdi. Bazen sabahları ofislere sinen hafif kaynak kokusu ya da duvarlarda fark edilen küçük delikler için rutin bakım çalışması yapılıyor gibi bahaneler uyduruldu. Bu ölümcül yarış, Ella kasırgasının New York kıyılarına ulaşmasına sadece saatler kala büyük bir hızla devam etti. Tüm New York nefesini tutmuş kasırgayı beklerken bir grup isimsiz kahraman şehrin kalbinde sessizce savaşıyordu. Ve sonra bir mucize oldu. Ella kasırgası New York'a ulaşmadan hemen önce ani bir manevrayla yönünü değiştirdi ve açık okyanusa doğru ilerleyerek gücünü yitirdi. Şehir rahat bir nefes aldı. Ancak sakinlik projesi durmadı. Kaynakçılar her gece binaya gelip tüm kritik bağlantılar %100 güvenli hale getirilene kadar haftalarca çalışmaya devam ettiler. Sonunda bina olması gerekenden bile daha sağlam bir hale getirildi. Bu inanılmaz olay tam 20 yıl boyunca bir sır olarak saklandı. Ne New York halkı ne de binada çalışanlar nasıl bir felaketin eşiğinden döndüklerini hiç bilmediler. Ta ki 1995 yılında bir gazetecinin konuyu araştırması ve olayı ortaya çıkarmasına kadar. O zaman dünya, William Le Mesurier'in önce ölümcül hatasını, ardından da bu hatayı düzeltmek için gösterdiği inanılmaz cesareti ve ahlaki duruşu öğrendi. Hatta o meşhur telefonu açan mimarlık öğrencisi Diane Hartley bile, yıllar önce sorduğu o masum sorunun aslında binlerce insanın hayatını kurtardığını bu haberle öğrenmiş oldu. Bugün Citicorp krizi, dünyanın dört bir yanındaki mühendislik ve mimarlık fakültelerinde meslek etiği derslerinin bir numaralı örneği olarak anlatılıyor. Bu hikayenin bize öğrettiği en önemli şey şudur: gerçek kahramanlık asla hata yapmamak değildir. Asıl kahramanlık, yaptığın hatayı fark ettiğinde, bunun bedeli kariyerinin sonu bile olsa, onu düzeltme cesaretini ve sorumluluğunu gösterebilmektir. William Le Mesurier, mükemmel bir mühendis olduğu için değil, dürüst bir insan olduğu için binlerce hayatı kurtardı. Mükemmellik değil, dürüstlük hayat kurtarır. Eğer bugün insanlar New York'taki o binanın altından güvenle yürüyebiliyorsa, bu, bir zamanlar hatasını itiraf etme cesaretini gösteren bir mühendisin vicdanı sayesindedir. Buna benzer hem düşündüren hem de ilham veren hikayeleri seviyorsanız, kanalıma göz atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.